olmaz Barış'cığım. Çok küçük gelir bu avlu ona. Küçük uçurtma uçururuz. Yine uçmaz. Kocaman çayırlarda uçurmak gerekir. Kocaman çayır nasıl olur İnci? 1989 yapımı Uçurtmayı Vurmasınlar filmi bir kuşağın kalbinden vurmuştu. 5 yaşındaki bir çocuğun annesi hapishanede olduğu için orada yaşamak zorunda kalması, annesiyle beraber geçirdiği cezaevi günleri Türk sinemasının zirve noktalarından biriydi. Türk halkının dikkatini belki de bu çocukların durumu ilk kez filmle çekmişti. Uçurtmayı Vurmasınlar filminin çocuk kahramanı Barış, hapishane avlusuna çizdiği uçurtma ile oynarken birçok uçurtmanın da aslında çoktan vurulduğunu tüm Türkiye'ye anlatmıştı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 2011 verilerine göre Türkiye'de ceza infaz kurumlarında 4337 tutuklu ve hükümlü kadın bulunuyor. 2010 yılında Adalet Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklamaya göre bu kadınların 444'ü hapishanelerde 0-6 yaş arası çocuklarıyla birlikte yaşıyorlar. Tahmini 479 çocuk hiçbir suçu olmadığı halde hayata cezaevinde başlıyor. Bugün hapishanelerde bulunan kadın ve çocuk mahkumlar için devletin birçok kurumu onların yanında olmaya çabalıyor. Ama yine de bu insanların sosyal ve psikolojik açıdan birçok desteğe ihtiyacı olduğu gerçeği ise değişmiyor. Bu ihtiyaçların giderilmesinde ise fark yaratan isimler öne çıkıyor. Güney Haştemoğlu 75 yaşında ama ömrünü adalet terazisinin düz durması için harcamış bir hukuk insanı. Haştemoğlu yıllardır mülkün temelinde adaleti ararken hayatın temelindeki çocuklarla tanışıyor. Çocukların korunmasız bir şekilde suça itildiklerini, bir kez suça itilen çocukların bir daha hayatlarını temize çekemediklerini gördüğünde de bu alanda bir çalışma yapmaya karar veriyor. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı 1992 yılında Güney Haştemoğlu ve arkadaşlarının çabasıyla kuruldu. Çalışma alanı itibariyle çocuk suçluluğuyla ilgili çalışma yapan Türkiye'deki ilk vakıf oldu. Vakfın temel amacı çocukların suça karışmasını engellemek ve suça itilen çocukların yeniden hayata adaptasyonunu sağlamak. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı'nın çabalarıyla bugüne kadar cezaevinde kalan, tutuksuz yargılanan 400 çocuğa hukuki, sosyal ve psikolojik açıdan her türlü destek sağlandı. Bu eğitimlerle tutuksuz yargılanan çocukların yeniden suça itilmesi engellenirken, cezaevindeki çocukların çıktıktan sonra suçtan uzaklaşmaları hedeflendi. Güney Haştemoğlu ve arkadaşları suça itilmiş çocuklarla çalışırken aslında sorunun kaynağının ailelerle ilgili olduğunu fark ettiler. Suça itilmiş çocukların ailesinin suç geçmişi olduğunu tespit ettiklerinde aileleri de eğitmeden çocukları değiştiremeyeceklerini anladılar. Bu amaçla çocuk suçluluğunu önlemek için ilk olarak cezaevinde kalan annelere ulaşmaya çalıştılar. Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevinde annelere yönelik psikolojik destek programlarını hayata geçirirken bambaşka bir dünyayla da tanıştılar. Cezaevinde annesinin yanında kalan çocukların hiçbir sosyal ve psikolojik destek görmediklerini fark edince kendilerine yeni bir hedef daha belirlediler. Çocukluğa annesinin yanında cezaevinde başlayan, ilk oyuncağıyla cezaevinin avlusunda tanışan çocukların bu ortamdan etkilenmemesi ve suça itilmemesi için projeler geliştirmeye karar verdiler. Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen Küçük Adımlarla Büyük Oyunlar projesi, vakfın 19 yıllık serüveninin geldiği son nokta oldu. Projede hükümlü ve tutuklu kadınların çocuklarının daha iyi koşullarda yaşaması için kadın tutuk evlerinin düzenlenmesi amaçlanıyor. 12 ay sürecek bu projede Türkiye'de bulunan 5 kadın tutuk evinin hepsinde çalışmalar yürütülürken toplamda 1300 kadın, çocuk ve tutuk evi çalışanına ulaşılması hedefleniyor. Türkiye'de Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı yıllar önce çocuk suçluluğunu önlemek için çıktığı bu yolda bugün amaç için çalışma alanlarını da çeşitlendirmiş durumda. Vakıf bugün hem suça itilmiş çocukların hayatlarını iyileştirmeye çalışıyor hem de cezaevinde kalan kadınların onların yanında yaşayan çocukların gelecekleri için çalışmalar yürütüyor.
Güney Haştemoğlu kimsenin aklına dahi gelmeyecek bir konunun içine gönüllü olarak dahil oldu. Hüküm giymiş kadın ve çocuk mahkumlar için çalışmalarda bulundu. Tahliye olan çocukların, gençlerin hayata katılmasına yardımcı olurken binlerce uçurtmayı da vurulmaktan kurtardı.